Sinemaya gidip büyük perdede film seyretmeniz için gerekenleri karşılayan bir film mi bu? Bu videoda bunun cevabını bulacağınızı umuyorum. Filmin konusuna geçmeden bazılarınızın rahat takip edebilmesi ve anlayabilmesi için Oz büyücüsü ile ilgili kısa bir bilgi paylaşayım. L. Frank Baum'un 1900 tarihinde yayınlanan fantastik çocuk romanı Oz büyücüsünü hemen hemen herkes biliyordur. En önemlisi 1939 yılındaki MGM filmi olmak üzere onlarca kez sinemaya ve yine defalarca televizyona sahnelere uyarlandı. Konu bir çiftçinin kızı olan Dorothy'nin köpeği Toto ile birlikte çıkan bir fırtına ve hortum marifetiyle Kansas'taki evinden Oz diyarına sürüklenmesi, tekrar eve dönmesinin koşulunun da Batı'nın kötü cadısını yok etmekten geçtiğini öğrenmesiyle atıldığı serüvendir. Ona yolda bir korkuluk, bir teneke adam ve bir aslan eşlik eder. Amaçları Oz büyücüsünün yaşadığı Zümrüt şehre varmaktır. 1995 yılında Gregory Maguire, Oz büyücüsündeki karakterleri ve olayları gözden geçirip farklı yorumlayan romanı Wicked'ı yayımladı. Bu kitap, Batı'nın kötü cadısının geçmişine yönelik tamamıyla farklı bir bakış açısı geliştirip bir insanın kötü olarak tanımlanmasındaki etkenleri inceler. Annesinin yasak ilişkisinin sonucu doğan Elphaba yeşil renktedir. Resmi babası ondan nefret etmektedir. Özel güçlerle doğmuştur. Örneğin maddeleri havaya savurup farklı şekillerde konumlandırabilme, yani gelişmiş telekinezi yeteneğiyle farklıdır ve zekidir. Aynı zamanda çok cesurdur. Shiz Üniversitesi'nde bebek güzelliği ve popülerliğiyle bir numara olan Galinda ile oda arkadaşı olur. Aralarındaki ilişki berbat başlayıp Elphaba'nın dürüst kişiliği sayesinde sağlam bir dostluğa dönüşür. Wicked, işte bu romandan uyarlanan sahne müzikalinin sinema uyarlaması. Karakterler, olay örgüsü ve gelişmelerin zedelenmemesi için 2 bölüm halinde sunuluyor. İlk bölümü çok beğendim. Gümbür gümbür bir sinema, mükemmel bir müzikal. Yazar Gregory Maguire'ın kendi şatafatlı yaşamlarını sürdürebilmek için halkın düşünmemesine yönelik bir yönetim stratejisiyle önlerinde engel gördüklerini ortadan kaldıran sahtekarlara isyan eden Elphaba'nın nasıl istenmeyen bir kadın, bir kötü olarak damgalanmasına giden yolu adım adım aktardığı hikaye bir yandan da fantastik bir dünyanın büyüsünü yansıtıyor. Yani sihirli olduğu denli gerçekçi ve oldukça da güncel bir yolculuk. Belirtmeliyim ki filmden çıktıktan sonra haksızlıklara karşı sesinizi daha gür çıkarmak konusunda içinizde yanan ateş körüklenecek. Yönetmen John Amju daha önce dans filmleri çekmiş bir sanatçı. Wicked'da çok büyük setlerde karmaşık koreografilerle ve yüzlerce dansçıyla gözünüzü alamadığınız sahnelere imza atmış. Kurgu, sesler, görüntü yönetimi, yapım ve kostüm tasarımları en üst düzeyde. Filmin 2 büyük silahı var. Her ikisi de rollerinin tüm nüanslarıyla üzerlerine bir deri gibi giyinen ve her ikisi de şarkıcı olarak her sözcüğün yorumunda zirveye çıkan 2 genç sanatçı. Galinda olan adını zorbalığın hedefi olan bir öğretmeni desteklemek için Glinda şeklinde değiştiren sarışın güzel rolündeki Ariana Grande ve yeşil, tuhaf, hatta korkutucu görünümüne rağmen hayatın ona verdiği en büyük hediye olan umuttan vazgeçmeyen Elphaba'yı hiç unutulmayacak şekilde oynayan Cynthia Erivo. Wicked 1. bölüm sinemaya gidip büyük perdede film seyretmeniz için gereken her koşulu karşılayan bir müzikal. Something bad is happening in Oz. The best way to bring folks together is to give them a real good enemy.